Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için kıyır kıyır ağızda dağılan çayın yanına çok yakışan bir kurabiye tarifim var. Cevizli tarçınlı rulo kurabiye tarifi. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 170 gram tereyağımızı ekleyelim. 1 adet yumurtanın sarısını ekleyelim. Tereyağımız oda sıcaklığında olmalı. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Lezzet açısından ve sağlık açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Toz şekeri yerine dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı un ve 1 paket toz vanilya ekliyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Yoğurdu da ekledikten sonra elimle şöyle bir karıştırıyorum. Kalan unumu birazdan ekleyeceğim. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unumuzun kıvamı orta sertlikte ama yumuşak bir kurabiye hamuru olacak. Şimdi yakından sizlere göstereceğim. Özellikle bu kurabiyeyi en az 4 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Yumuşacık pürüzsüz bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi hemen kurabiyemizin dışını kaplamak için harcını hazırlayalım. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar çekilmiş ceviz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekliyorum. Ve 1 su bardağı esmer şeker ekliyorum. Bu karışımı karıştırıyoruz. Ve sonrasında hamurumuzun üzerini ve altını kaplamak için kullanacağız. Karışımımızı bir kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra hazır ediyoruz ve uygun bir tezgahımızın üzerine bu karışımımızı dökelim. Hamurumuzu üzerine yayalım. Tekrardan arkalı önlü olmak üzere her tarafı da gelecek şekilde hamurumuzu bu karışımımıza bulayalım. Ben ilk önce tezgahımın üzerine karışımı döktüm. Hamuru üzerine yuvarlak bir şekilde koydum. Hamurun yarısını bu arada kullandım. Birkaç defa bu işlemi yaparak kurabiyelerimizi hazırlıyoruz. Şimdi bu karışımımızın üzerine hamurumuzu koyalım. Merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Diğer yüzeyini de çevirip tekrardan bu karışımımıza bulayalım. Özellikle hamurumuzun üzerini ve altını merdane ile açıyoruz. Bu şekilde dış yüzeyi kıtır kıtır kıyır kıyır olmuş olacak. Şu şekilde bir soru gelebilir. Hamurun içerisine bu malzemelerin hepsini atıp o şekilde şekil verelim. Tamamen farklı bir dokuda olur öyle. Daha yumuşak bir kurabiye olur. Ama bu şekilde yaptığınız zaman esmer şekerin karamelize lezzeti, şekerin kıtırlığı, aynı zamanda cevizin ve tarçının dokusunu, kokusunu daha çok fazla hissedeceksiniz. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama eğer uğraşmak istemeyenleriniz olursa tüm malzemeyi iç içe atıp hamurla birlikte yoğurup da şekil verebilirsiniz ama farklı bir kurabiye yapmış olursunuz. Kurabiyeyi deyip geçmemek gerekiyor bu arada. Gerçekten her kurabiyenin farklı hazırlanma şekli var. O yüzden püf noktalarına ve söylediğim noktalara değinerek yaparsanız bin bir çeşit farklı şekillerde ve farklı lezzetlerde kurabiyeleri tatmış olursunuz. O yüzden püf noktalarına dikkat ederek ve videonun içeriğinde püf noktalarından değiniyorum. Sonuna kadar dikkatlice izleyerek tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Hamurumuzu bu şekilde iki tarafını da çevirerek yırtılmasını önlemek amacıyla yavaşça çevirerek hamurumuzu merdane ile açalım. İnce bir hamur açıyoruz. İnce hamur açarken gayet naif dokunuşlarla yapalım. Çünkü hamurumuz açıldıkça toz şekerin ve cevizin iri olmasından dolayı hamurumuzda parçalanmalar olabilir. Gayet yavaş yavaş hamurumuzu açalım ve ters çevirirken yavaşça çevirelim. İnce açıyoruz ki hamurumuzun içerisi yaş kalmasın, çiğ kalmasın. O yüzden rulo şeklini vereceğimizden dolayı da içinin iyi pişmesi gerekiyor. Hamurun dolayısıyla ince açılması gerekiyor. Hamurumuzu açtıktan sonra büyük bir pasta tabağının şeklinden faydalanarak kenar kısımlarını bıçak yardımıyla keselim ve yuvarlak şeklini verelim.
Hamurumuza şekil verdikten sonra bıçak yardımıyla 8 eşit parçaya bölelim. Her böldüğümüz parçayı rulo şeklinde saralım ve şekil verelim. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Ben toplamda bu malzeme ölçülerinden 33 adet cevizli, tarçınlı kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak artırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini azaltarak daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde ölçü aldıktan sonra 12 parçaya bölerek daha küçük rulolarda elde edebilirsiniz. Ben bu şekilde uzun, ince olarak sardım kurabiyelerimi. Daha fazla çıkmasını istiyorsanız küçük boyutlarda hamurunuzu 12'ye bölerek de şekil verebilirsiniz. Kurabiye hamurumuza bu şekilde şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim. İçerisinde hamur kabartma tozu olmadığı için çok fazla yayılma söz konusu değil. O yüzden yakın olarak da dizebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri ve altı güzelce kızarana kadar pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 20 dakika kadar tuttum. Bu kurabiye kıtır kıtır ve kıyır bir kurabiye olduğu için yumuşak bir kurabiye değildir. O yüzden fırınınızda en az 15 dakika tutun ve kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde kurabiyelerimiz fırından çıktı. Hemen sizlere yakından iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Bir sunum tabağıma kurabiyelerimi diziyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını okuyorum. Mesajlarınıza mutlaka dönüş sağlıyorum. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.